Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pet şişede kalıp yöntemiyle sadece sıvı yağ ile hazırlayabileceğiniz çok lezzetli portakallı kurabiye tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için 2 adet yumurtayı uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ve de yumurta kokusunu en aza indirebilmek için 1 paket toz vanilin ilave edelim. Mikserle şöyle bir karıştırdıktan sonra çırpmaya başlayalım. Yumurta ve şeker tamamen beyazlayıp hafif kremamsı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. Ortalama 4-5 dakika kadar mikserle çırptıktan sonra şimdi üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu ve 1 adet portakalın kabuğunun rendesini ekleyelim. Rendelemeden önce mutlaka portakalı sirkeli suda bekletmenizi tavsiye ederim. Ve şöyle bir karıştıralım. Ve elde ettiğimiz karışımın içerisine önce 1 paket toz kabartma tozu, daha sonra ise azar azar un ilave edelim. Kurabiyenizin çok güzel kıvamlı olmasını isterseniz unu elekten geçirmenizi tavsiye ederim. Ben toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Sizin kullanmış olduğunuz yumurtaların ölçüsüne göre bile bu miktar değişebilir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ederim. Hamur tamamen toparlanıncaya kadar spatula ile karıştıralım. Hamur toparlandıktan sonra ise spatulayı çıkartıp elimizle hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Ortalama 4-5 dakika kadar yoğurduktan sonra hamurumuz artık hazır oldu. Özellikle yumuşacık bir hamur olmalı. Aksi takdirde şekil verirken zorlanabilirsiniz. Şimdi hazır olan hamurumuzun üzerini kapatalım ve geçelim kurabiye kalıbımızı hazırlamaya. Bunun için 1,5 litrelik bir su şişesi alıp eski bir bıçağın ucunu ısıtarak şişenin ortasından keselim. Dilerseniz makasla da kesebilirsiniz ama daha sonra yani çalışma aşamasında elinize zarar vermemesi için özellikle sıcak bir şeyle kesmenizi tavsiye ederim. Şimdi şişenin baş kısmı bize gerekli değil. Onu bir kenara alalım ve alt kısmına eski bir çatalın ucunu ısıtarak delikler açalım. Her defasında çatalın ucunu tekrar ocakta ısıtmayı unutmayalım. Şöyle gördüğünüz gibi kaynar olduğu için hemen istediğimiz gibi delik açabildik. Şimdi arada aynı kadar mesafe bırakalım ve tekrardan bir delik daha açalım. Şöyle ikinciyi de hazırladık. Şimdi isteğe bağlı üçüncü bir delik daha açalım. Ve çatalla aralıklı olacak şekilde delikler açtık. Şimdi çatalla işimiz bitti. Onu bir kenara alalım. Tekrardan bıçağımızın ucunu ısıtalım ve açtığımız deliklerin alt kısmını birleştirelim. Yani orayı da tamamen açıp genişletelim. Şöyle sıcak bıçağın ucuyla değdiğinizde zaten anında eriyecektir. Ve o kısmı olabildiğince kare haline getirmeye özen gösterin. Şöyle gördüğünüz gibi üst kısmı tırtıklı, alt kısmı ise tamamen düz bir şekil aldı. Şimdi geriye kalan deliklere de aynı işlemi uygulayarak bu şekli verelim. Ve pet şişeyle yaptığımız kurabiye kalıp aparatımız artık hazır oldu. Çok zor gibi görünse de herkesin yapabileceği çok kolay bir işlem. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi artık geçelim hamurumuza şekil vermeye. Bunun için öncelikle hamurdan bir parça kalıbın içerisine alalım.
Şimdi cam bir kavanoz veya bardak ile hamurun üzerinden bastırarak alt kısmından yani deliklerden çıkmasını sağlayalım. Hamurları istediğimiz boyuta getirdikten sonra hamur kartı ile yavaşça kesip alalım ve geriye kalan hamurun tamamına da aynı işlemi uygulayalım. Hamura şekil verip yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 15-20 dakikadır. Ve kalıp hazırlamadan kurabiyelerini hazırlamak isteyenler için ise farklı bir şekil daha göstermek istiyorum. Bunun için yağlı fırın kağıdı serilmiş tezgahın üzerine hamurumuzu alıp üzerine tekrardan bir kağıt daha yerleştirerek hamuru açalım. Yeteri kalınlıkta açtıktan sonra varsa bir kurabiye kalıbı ile yoksa herhangi bir bardağın ağzı ile hamurumuzu keselim. Kestiğimiz hamurları çıkartıp yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizelim. Üzerlerine ise fırça yardımıyla yumurta sarısı sürelim. Ve şeklinin güzel görünmesi için çatalla çizikler atalım. Fırından çıkan ve soğuyan kurabiyelerimizin üzerine bolca pudra şekeri serpiştirelim. Ve katı yağ kullanmadan mis gibi portakal kokulu kurabiyeler hazırladık. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve de paylaşmayı unutmayın. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.